paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu kanalda biz daha iyi nasıl yazarızın telaşındayız ve o yüzden bir aradayız. Hadi isterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk kitabımız Ursula Le Guin, Dümen'i Yaratıcılığa Kırmak. Şimdi bu kitabı duymuş olduğunuzdan eminim. Her yazar ve yazar adayının da kütüphanesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu eserin özelliği ne? Bizi hangi bakımdan ilgilendiriyor? Şöyle söyleyebilirim. Dümeni yaratıcılığa kırmak daha çok yazarların dili nasıl kullanması gerektiği üzerine bir kitap. Böyle ince olduğuna aldanmayın. İçinde çok çok değerli bilgiler var. Özellikle de çeviri çok başarılı. Damla Göl'ü tebrik ediyorum. Neden başarılı ve neden böyle ince olmasına rağmen e, çevrilmesi zor olduğunu düşündüğüm bir kitap bu. Çünkü yazar dili tabii ana dilini kullanıyor ve dilsel özelliklerini o şekilde kullanıyor Ursula Le Guin. Ama bu kitap Türk diline çok güzel nasıl diyeyim adapte edilmiş. Bakın mesela hikaye anlatmak diye bir başlık var. Ben bugün kitapları tavsiye ederken sizlere pembe postitler koydum. Çünkü kimisinde çok postit var zaten ayırmak için. Bu pembe postitlerle sizinle paylaştığım şöyle minik minik noktaları işaretledim ki bulması kolay olsun. Mesela hikaye anlatmak diye burada bir başlık var. Bakın altında ne yazıyor? Çok ilginç bir tespit. Tüm araştırmalar anlatının temel unsurlarıyla ilgili doğrudan dilin unsurları düzeyinden başlayarak bir hikayenin nasıl anlatıldığı ve neyin konuyu ilerletip neyin tıkadığı. Başlıklar ise şunlar. Yani hikaye anlatırken dilsel başlıklar yani dili ne şekilde kullanmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz özellikle dil bilgisi açısından. 1. Dilin sesi. 2. Noktalama işaretleri, söz dizimi, öyküleyici cümle ve paragraf. 3. Ritim ve tekrarlar. 4. Sıfat ve zarflar. 5. Fiilde şahıs ve kim. 6. Bakış açısı ve anlatıda ses. 7. Örtülü anlatı, bilgi aktarımı. Ve 7. Yükleme, atlama, odak ve kontrol. Yani hakikaten çok değerli bir eser ve faydalanacağınızı umuyorum, düşünüyorum diyeyim. İlk kitabımız yine tekrar söyleyeyim Ursula Le Guin, Dümeni Yaratıcılığa Kırmak. Evet. Şimdi gelelim benim en sevdiğime. Beni tanıyanlar artık biliyorlar. Benim kralım. Çok sevdiğim, hayranlık duyduğum, bakın gözlerim de muhakkak ışıldamıştır. Yazma sanatı. Stephen King bir başeser. Hatta yazma sanatıyla ilgili bunlar da biliyorsunuz postitçik. Yani biliyorsunuz dediğim bunu çok söyledim önceki videolarda da. Kitap o kadar perişan ki artık postitler tutmuyor ve dökülüyor. Bunlar solmuş artık. Çünkü her okumamda yeni bir şey keşfediyorum. Altını çiziyorum, hırpalıyorum ve King'den inanın her an öğreniyorum. Çok çok kıymetli bir kitap. Bir de King kitaplarının şöyle bir sıkıntısı var. Baskıları bitiveriyor. Ve sonra kitaba erişmeniz çok güç bir hal alıyor. Bakın ben bu kitabı 40 liraya almışım. Artık kaç sene önce aldıysam. Ben aldım ve baskısı o zaman tükenmişti. Ve benim 40 liraya aldığım kitap 500 artıdan yani 500 TL ve artıdan alıcı buluyordu. Yani kara borsaya düşüveriyor. Şu anda satışı ve baskısı var. O yüzden kitap elinizde yoksa muhakkak edinmenizi tavsiye ediyorum. Bu kitabın şöyle bir yanılgıya düşmeyin lütfen. İşte ben King bana uzak, korku yazıyor vesaire. Hani ki bana göre korku yazmıyor ayrı konu. Çok daha derinine iniyor işin ama hani böyle bir çekinceniz varsa sakın ön yargıya kapılmayın. Bu kitap
hem King'i yazar kimliğiyle tanımamızı sağlıyor, hem de onu insan olarak tanıdıkça bu yarattığı müthiş kurguları nasıl meydana getirdiğini daha iyi anlayabiliyoruz biz okur olarak. Ben her kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum bu videoda. Çünkü bu sayede kitabın size hitap edip etmediğine, sizin için faydalı bir kaynak olup olmayacağına daha rahat karar verebileceğinizi düşünüyorum. King bakın, kral, büyük kral, yazma sanatının daha başlarında okurla ne paylaşıyor? Kimse dili sormuyor. Burada bir sistem var. Dediğin dolara, Updike'lara, Styron'lara soruyorlar ama popüler yazarlara sormuyorlar. Buna rağmen biz emekçilerin çoğu da kendimizce dile önem veriyoruz. Hikayeleri kağıda aktarma sanatını tutkuyla önemsiyoruz. Bundan sonra okuyacaklarınız kısaca ve basitçe benim bu sanata nasıl bulaştığım, şu an bunun hakkında neler bildiğim ve bunun nasıl yapıldığını anlatma çabamdan oluşuyor. Bu kitap günlük işim hakkında, dil hakkında. Yani hakikaten çok çok kıymetli bir eser. Defalarca okunuyor. Ben sizlerle bu kitapla ilgili ayrı bir video çekmek istediğim için oturup baştan bir kere daha sizlere özünü en iyi şekilde aktarabilmek için bir kez daha okuyacağım. Evet. Geldik ona kral demiyoruz, ona büyük usta diyoruz. Mesleğim yazarlık. Haruki Murakami. İsmini de yapana kadar dilimi döndürebilene kadar ismini epey uğraşmam gerekti. Müthiş bir eser. Ben bu büyük yazarların bizlerle paylaşımlarını çok önemsiyorum. Çünkü bu çok büyük bir cömertliğin göstergesi. Bu kadar büyük bir yazar. Yani milyon baskıları olan yazarlar bunlar. Hem Murakami hem Stephen King. Okurla yazma becerilerini bir nevi deşifre etmelerini ben çok önemsiyorum ve kıymetli buluyorum. Şimdi Murakami'de King yazma sanatı biraz daha teknik. Mesleğim yazarlık daha çok tecrübelere odaklı. Çok değerli. Yani bu kadar ünlü olması önemli değil gerçi. Yani bu kadar başarılı bir yazarın, Nobel'i bile reddedecek kadar donanıma sahip bir yazarın bizimle paylaştığı, okurla paylaştığı ve yazar adaylarıyla paylaştığı bilgiler çok kıymetli. Mesleğim yazarlıktan sizin için seçtiğim alıntı şöyle. Üzerine de bir iki şey söyleyeceğim sonra. Bir roman yazmak o kadar da zor değildir. Üstün kalitede bir roman yazmak kişiye göre değişse de o kadar da zor olmayabilir. Kolay olduğunu söyleyemem ama olmayacak bir şey de değildir. Ama roman yazmayı sürdürmek, işte bu oldukça zordur. Herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bunu yapabilmek için az önce ifade ettiğim gibi özel bir nitelik gereklidir. Bu muhtemelen yetenekten biraz fazla bir şeydir. Görüyor musunuz ağzım nasıl kulaklarıma vardı? Yani o kadar doğru bir şey söylüyor ki büyük usta. Yani ne olacak? Yazar insan yani. Ama kendini geliştirmek ve yazar olmayı sürdürülebilir kılmak çok önemli. Haruki Murakami, mesleğim yazarlık. Hepinize tavsiye ederim. Daha bitirmedim. O yüzden görüyorsunuz kitabın ne kadar bir yerinde post-it olduğunu. Şu anda okuyorum. Bununla ilgili de tek bir video gelecek arkadaşlar. Evet. Gelelim bir efsaneye. Joseph Campbell, kahramanın sonsuz yolculuğu, dillere pelesenk olmuş bir eser. Şimdi yazar adaylarının yalnız burada bir yanılgıya düşmemesini isterim. Çünkü bu kitap sanıldığı gibi yalın bir yazma kılavuzu değil.
Yani kahraman dediğimiz burada bir roman karakteri de değil. Okuyan arkadaşlarım anlayacaktır. Yani ne demek istediğimi hemen alacaktır. Fakat neden bu kitap bu kadar önemli? İsterseniz ondan biraz bahsedeyim. Şimdi bizim roman yazarken yaptığımız şey, yani daha doğrusu kurgu bir metinde yaptığımız şey aslında hikaye anlatıcılığı. Yani biz hikaye anlatırız. Bir olay bizi etkiler, bir durum bizi etkiler ve duygularımızla ve hayal gücümüzle bunları böyle meç edip bir eser ortaya koyarız ve nedir bu aslında yaptığımız hikaye anlatmak? Şimdi Joseph Campbell'ın yaptığı şey hikaye anlatıcılığı insanoğlu var olduğundan beri olan bir olgu. Ve Joseph Campbell bunun kökenine iniyor. Mitlere ve masallara odaklanıyor. Özellikle felsefi altyapısına odaklanarak bu mitlerin ve masalların ortak noktalarını araştırıyor. Bunu da neden yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki bu kadar hikaye, yani bu kadar öykü, bu kadar hikaye, bu kadar yıl boyunca, yüzyıllardan bahsediyoruz. Anlatıldığına göre bu işin bir tekniğinin olması lazım. Bunun bir püf noktasının olması lazım diyor. Ve masallar ve mitleri ama çok derinine inerek benzerliklerine odaklanarak bu işin bir formülü olduğunu iddia ediyor. Bu kitap bununla ilgili. Bu arada sesi geliyor mu bilmiyorum. Burada benim arkadaşım Çitos var biliyorsunuz. Benim videolarımı sabote etmeyi de çok seviyor. Mık 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 kapıyı açmamı istiyor ama şu anda konsantrasyonumu bozmak istemiyorum. Evet bakın şimdi yine kitaptan şöyle 3 satır okumak istiyorum size ki ne demek istediğim pardon daha iyi anlaşılsın. Bu kitap benzerlikler üzerine bir kitaptır ve bu benzerlikler bir kez anlaşıldığında farklılıkların yaygın olarak sanıldığından çok daha az olduğu görülecektir. Yani demek istediği öykülerin bir kalıbının olduğu ve bu kalıplara vakıf olursak bizim de hikayelerimizi yüzyıllardan beri kabul gören formatta okura sunabileceğimiz savını ay nasıl sunabileceğim? Çık hadi güle güle. Hadi Çitos çık. Güle güle. Çok özür diliyorum. Evet. Bu savı savunan bir kitap. O yüzden hepinizin kütüphanesinde olmasını çok isterim. Ama çok rahat bir zamanınızda okuyun. Ağır, anlaşılması, hazmedilmesi kolay bir kitap değil. Dediğim gibi felsefi çok derin bir altyapısı var. Kahramanın sonsuz yolculuğu. Evet. Şimdi kahramanın sonsuz yolculuğunun nasıl diyeyim bir uzantısı, devamı değil ama uzantısı diyebilirim bir kitap var. Bakın. Yazarın yolculuğu. Şimdi Christopher Vogler'in bu. Christopher Vogler kim diyeceksiniz? Amerikalı ünlü bir senarist Christopher Vogler. Ve senaryo ve öykü yazımının sırları alt başlığı üzerinde bu sefer kahramanın yolculuğundan yola çıkarak esas bizi ilgilendiren yazarın yolculuğuna odaklanıyor bakın. O bakımdan bu kitap aslında bize daha çok hitap ediyor. Yani tabii ki Joseph Campbell'ın kitabı çok kıymetli. Ama hani bir yanılgı var benim anladığım. Yani bunun bir şey olduğu, söyleyin adını, bir rehber olduğu, işte bir yazma kılavuzu olduğu. Hayır. Eğer öyle bir şey arıyorsanız bu kitap sizin için daha uygun olur diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki Özlem Hanım biz kurgu metin konuşuyoruz, roman konuşuyoruz. Hani ben daha çok roman konuşuyorum çünkü öykü benim kulvarım değil. Ama öykü yazarlarını da ilgilendiriyor bu kitap.
Şimdi diyor ki burada bakın senaryo ve öykü yazmanı. Diyeceksiniz ki senaryo ve öykü. Evet, senaryodan da özellikle kurgu bazında yararlanabilirsiniz. İyi yazılmış senaryoların kurgularından yani hikayeyi nasıl anlattığından esinlenerek çok iyi metinler kurgulayabilirsiniz. Yani umarım sevgili arkadaşlarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ben kaynak kitaplarımı paylaşmaya devam edeceğim. Bu konuda videolar çekmeye devam edeceğim. Ama böyle küçük küçük üçlük, beşlik derlemeler halinde ilerleyeceğim. Dediğim gibi umarım sizin için faydalı bir yayın olmuştur. Her videoyu kapatırken ne söylüyorum? Bir roman yazmak istiyorum ama nereden başlayacağını bilmiyorsan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir de aşağıya yorum bırakırsan ne güzel olur.